Merhaba sevgili arkadaşlar. Bir taraftan sarı toprak mevsimi yavaş yavaş tamamlanıyor. Yani sarıların mevsimi. Neler vardı sarılarda? Kavun çıktı, bal kabağı çıktı, bal çıkıyor. İşte diyelim ki birçok sarı özellik işte diyelim ki erikler sararmaya başladı. Kayısıdır, şeftalidir. Peki sarı ne? Aslında içinde bol miktarda potasyum içeren gıdalarımız. Diğer taraftan adım adım bazı yerlere Eylül 15 gibi, bazı yerlere Ekim Kasım gibi gelmeye başlayan bir beyazlar dönemi var. Yani sonbaharın gıdaları var. Bunlarda biliyorsunuz daha çok sülfür içeren, kekremsi tatları barındıran soğan, sarımsak, zencefil, karnabahar, turptur. Bakın her bir tanesi kekremsi bir tat var ve bunlar beyaz elementler ve metal elementleri. Şimdi sarıdaki hakim olan şey tatlıydı. Bal tatlıydı. Her şey tatlandıkça ballanıyordu ve bunlarla kendimizi iyileştiriyorduk. Yani yazın aslında binlerce yıllık evrimimiz boyunca sonbaharın serinliğine doğru çünkü çok hafif bir kilo alma ihtiyacı hisseder beden. Bu sebepten dolayı o tatlılarla çok küçük böyle bir yarım santim, bir santim daha ekstradan vücudunuza yağ tabakası yığmaya çalışır. Çünkü birdenbire sonbahar metal elementi geldiğinde hafiften böyle bir serinlik başlar. O serinlikler başladığında işte kekremsi tatlar, vücudu ısıtıcı tatlar, bol sülfürle, işte diyelim ki kükürtle, bileşikle olan elementler olan gıdalarımız bizi bu sefer serinliklere karşı böyle biraz daha koruyucu olurlar. Öyleyse şimdi şu anda hala yazın sonlarını yaşayan dostlarımız, arkadaşlarımız için evet çok hafif tatlı meyveler çok iyi gelecektir onlara. Mideleri, pankreasları, dalak sistemleri, kasları en iyi şekilde iyileşeceği bir dönemin içinden geçiyorlar. Diğer taraftan metal elementi sonbahar ki bizim detoks zamanımıza başlıyor. 30 Eylül'le beraber biliyorsunuz detoksumuzu başlatıyoruz. Orada bir miktar bu sefer akciğerler, kalın bağırsaklar, solunum sistemi, cilt, deri ile ilgili konuların iyileştirilebilmesi ve detoks yapılabilmesiyle orada güzel bir açılım yapacağız. Ve bu sefer orada beyazın gücünü kullanacağız. Metalleri kullanacağız ve metaller özellikle bağışıklık sistemini geliştirici, güçlendirici ve hani keskin tatlardır böyle tık yani böyle kılıç gibi keser bir işte gerçekten güzel bir sarımsağın, işte diyelim ki bir zencefilin keskin tadını düşünün. İşte bu tatlar aynı zamanda organizmanızı ısıtacak tatlardır. Çünkü sonbaharın serinliğinde aslında kışta alışıyoruz ama sonbaharın serinliğinde bir miktar daha bunlara ihtiyaç duyuyoruz. Biliyorsunuz ki hani 10 yıllardır yaptığımız ilkbahar ve yaz detoks kamplarıyla, sonbahar detoks kamplarıyla on binlerce, yüz binlerce kişi bu organlarını, metal organlarını, başta kalın bağırsakları olmak üzere, ciltleri olmak üzere, işte diyelim ki temizlenip arınarak bir iyileşme programının içindeyiz. Evet tabii ki doğamızda belki şu anda bir sürü hibrit gıdalar girmiş olabilir. Çeşitli GDO'lu bir sürü işte ekmeğinden, hani mısırından, şekerinden birçok şeyler olabilir ama öncelikle ne kadar dikkat etsek de arada bir en azından senede bir kere, iki kere bir arınma yaparak bedenimizde doğru bir şekilde iyileşmeler yapabilmemiz mümkündür. Bunlarla ilgili vücudumuzun ihtiyaçları nelerdir? Nasıl bir süreç izleyeceğiz? Bedenimizi nasıl daha dinç, nasıl daha sağlıklı ve gençleştireceğiz? Bunlarla ilgili güzel bir program ve plan içerisinde olacağız. Ve diğer taraftan da dedik ya bir taraftan sarı toprak. Aynı zamanda işte toprağın gücünü, toprağın bilgisini ve bereketini alabilmek, toprakla temas edebilmek özellikle Eylül sonuna kadar çok önemli. Ama ondan sonra başlayan metal enerjisiyle birlikte de metal elementle ilgili özellikle bağışıklık sistemini güçlendirici çaylar, temizleyiciler, bağırsakları arındırıcı, probiyotikler, buradaki bakteri ve parazitleri temizleyecek çeşitli sistemler ve doğru ürünleri kullanmamız çok önemli. Tabiatın bize sunduğu mümkün olduğu her türlü kimyasaldan uzak, çok gerektirmedikçe hani her şeyin doğalını ve hani sade, en az el değmiş olanına rağbet edeceğiz. Mideyi temizlemek demek
hayata güvenmek demek. Çünkü kontrollerden özgürleşmek demek. Pankreası temizlemek demek, keşkelerden özgürleşmek demek. Bugünün anın sunulan tatlarını ve lezzetlerini yaşamak demek. Dalağı temizlemek demek, dedikodulardan özgürleşmek demek. Öyleyse toprağı temizlemek demek aslında ayaklarımızı yere çok daha sağlam, daha güvenle basmak demek. Yani ayağınızın altındaki dünyayı, hayatı kayganlıktan özgürleştirmek demek. Metal ile başlayan süreçte ise her türlü kural ve otoriteyle barışarak, kalbimizin ve gönlümüzün otoritesine sahip çıkarak, onu kucaklayarak hayat ile dost, baba ile helalleşmiş bir şekilde yeni bir hayata başlamak demek. Metal elementinin de gücünden faydalanmak çok önemlidir. Çünkü özellikle bu kekremsi tatlarla vücut ısısını yükselten metal elementi bir taraftan bağışıklık sistemini güçlendirirken bir taraftan cildimizi, savunma sistemimizi, bir taraftan bağırsağımızın içerisindeki bakterilerin, faydalıların artık faydasızların azalması ve bir taraftan mutlu bakterilere ulaşmamızı çok güzel bir şekilde sağlayacak harika bize fırsatlar sunar. Onun için sonbaharda biz aslında akciğerimizi, kalın bağırsağımızı, cildimizi yenilemek ve tazelemek üzere bir döneme davet ediliriz. İşte her dönemin, her mevsimin bir bilgisi vardır ve bunu doğru şekilde kullandığımızda hayat bizi o zenginlikleriyle, bereketiyle kucaklar. Fakat siz şimdi eğer bu soğuk, serin döneme hazırlanırken yeteri kadar sarının, yani güzel tatların şükürle halinden geçmediysek, sunulan şimdi yeni mevsimde o beyaz gıdaların, kekremsi, keskin tatların, kekremsi tatların şimdi zenginliğini hayatımıza almadıysak, bol soğan, bol sarımsak, işte diyelim ki bunların yanına salatalarda turplar ve yani ağzımızın içerisinde bu tatlar, bu lezzetler ve bol baharatlarla, ki aynı zamanda sarının içinde neler vardı? Hani zerdeçal, safran vesaire, bakın birçok baharatı dikkat edin, sarı. Öyleyse baharatın da gücünden, enerjisinden faydalanarak bu dönemi, yani neredeyse bu Kasım sonuna kadar falan devam edecek olan bu dönemi doğru şekilde değerlendirelim. Ve ben sizlere şunu söylüyorum. Bu yıl dışarıda hangi moda virüs rüzgara eserse etsin, hangileri böyle dışarıda sizlere böyle empoze ediliyorsa edilsin, sizler bütün bunlardan böyle kendinizi özgür hissedeceksiniz. Çünkü bağışıklık sisteminiz çok iyi çalışıyor. Dışarıdan gelen herhangi bir soğuk ya da işte negatif bir bakteri, parazit saldırısına karşı bedeniniz zaten doğal güçlerini doğru bir şekilde kullanıyor olacak. Ve tabii ki hijyen çok önemli. Fakat hijyenin de aşırısından kaçın. Kendinize ve çocuklarınıza toleranslar gösterin. Yani çeşitli bakteriler vücutlarınıza girip çıkabilsin ve siz bunları doğal bir şekilde yenebilecek, öldürebilecek kabiliyetlere gelin. Ve biz faydalı bakterilerimizle mutlu olabiliriz. Bakterileriniz mutlu değilse bedeniniz mutlu olamaz. Çünkü mutluluk hormonlarımızın birçoğu bağırsaklarımıza üretiliyor. Öyleyse metal elementinde özellikle kederden, üzüntüden özgürleşebilmenin dönemi olduğunu hatırlayacağız. Çünkü akciğerler aynı zamanda bir şeyi kabul edememek, reddetmek, bundan dolayı keder sahibi olmak. Öyleyse hayatınızdakileri bir daha gözden geçirin. Onların faydalarını güzel bir şekilde alabilen olun ve aldığınız faydayı eğer güzel bir şekilde sindirebiliyorsan, kalın bağırsakların çok iyi çalıştığı için kuralla, otoriteyle, hayatındaki kural koyucularla da barışmak durumuna doğru gidersin. Bazılarımız şuna diyebilir: evet, bulunduğu hal ve realiteden çıkabilmek üzere haydi şimdi ona isyan edelim, buna kızalım, birçok olaydan böyle özgürleşmek için şunları yapalım. Bu da bir yöntemdir ama bu seni yorabilir. Bundan daha kolay ve kestirme yollar vardır ki kendi kalbinin, kendi içinin otoritesini duyarak kendi kalbinin sözüyle hayatına yön verebilirsin. O zaman dışarıyla kavga ederek topraklanma ihtiyaçtan özgürleşiriz ki bu da belki hepimizin aslında huzur dediği, mutluluk dediği, saadet dediği, hayatın içerisinde aradığı çok önemli noktalardan bir tanesidir. Haydi şimdi önce toprak ve sarıyla barışalım. Ardından gelen metal ile, beyaz ile, otorite ile, baba ile barış sağlayalım.
Biz hayatı o kadar güzel kucaklayalım ki hayat da bizi sunduğu lezzetli tatlarla, sunduğu güzel görüntülerle kucaklasın, bize sevildiğimizi daha da çok hissettirsin. Sevelim, sevilelim, kucaklayıp kucaklaşalım. Güzel gönüllere selam olsun.